Uygurlar veya Uygur Türkleri, kültürel olarak Orta ve Doğu Asya'ya bağlı bir Türk azınlık etnik grubudur. Peki Uygurları ve Türk tarihindeki yerlerini hiç merak ettiniz mi? Gelin Uygurlara ve tarihlerine beraber bakalım. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Çin kaynaklarında Hueyho, Weiho, Hueyhu, Weikuer ve benzeri şekilde görülen Uygur adının anlamı 974'te yazılan Ciu Wudai Shi'de Şahin süratiyle dolaşan ve hücum eden şeklinde açıklanmaktadır. Fakat bunun bir yakıştırma olduğu bellidir. Etimolojik olarak Uygur adının uy, takip etmek, gur, salgur gibi tarzında ortaya çıktığı ileri sürülmüş ise de o tarihlerde kullanılan Türkçe'de de takip etmek manasındaki eylem kökünün ut biçiminde olduğu antitezinden hareketle sözcüğün oy, oymak, baskı yapmak, artı gur ve kuvvetli bir olasılıkla uy, akraba, müttefik, artı gur şeklinde türediği savunulmaktadır. Nitekim tarihsel süreçte ortaya çıkan 10 Uygur Federatif adının 10 müttefik manasında kullanılmış olma olasılığı tarihsel gerçeklik açısından ağır basar. Uygur adı ile ilgili bir diğer mesele ise İslam kaynaklarında her zaman ve Çin kaynaklarında bazen kendilerine verilen 9 Oğuz adının kökeni ve ne şekilde ortaya çıktığıdır. Aslında Uygurlardan ayrı bir budun, boylar birliği, ulus olan 9 Oğuzlar Göktürk siyasi otoritesinin dayandığı topluluk idi. Bu anlamda ayrı bir etnik yapı oluşturmayıp bizatihi Türk budununu oluşturan boylara verilen isimdi. Zaten Çin kaynaklarında kendilerinden Türklerin 9 kabilesi, Göktürklerden ise 9 kabilenin Türkleri diye bahsedilmesi, nitelik yönünden benzerliği ortaya koymaktadır. İşte bu 9 Oğuz boylarına başka bir deyişle 9 oymaktan oluşan 9 adet Oğuz boyuna Uygur boyunun eklenmesiyle 10 Uygur denilen siyasi birlik ortaya çıkmıştır. Ve böylece Uygur adı ile 9 Oğuz adı birlikte ve bazen karıştırılarak kullanıla gelmiştir. Uygurlar Çin kaynaklarında Hunların soyundan gösterilmektedir. 5. yüzyılda Orta Asya'nın büyük bir kısmına yayılmış olan Töleslerin bir boyu olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygurlar bu dönemde Koçu, yüksek tekerlekli arabalılar adıyla bilinmekteydiler. Uygurlar, Orhun ve Selenge vadelerinin yerli kavimleriydiler. Bunlar Göktürk Devleti kurulunca onların hakimiyetini tanıdılar. Uygur Kağanlığı'nın Uygurları, Baykar Gölü'nün güneyindeki vadelerde ve Yenisey Nehri çevresinde yaşayan Tiyeli adlı bir Türk konfederasyonunun parçasıydı. İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı'nı devirdiler ve Uygur Kağanlığı'nı kurdular. Uygur Kağanlığı 744'ten 840'a kadar sürdü. Moğolistan'da inşa edilen en büyük antik şehirlerden biri olan imparatorluk başkenti Ordubalık'tan yönetildi. 840 yılında bir kıtlık ve iç savaşın ardından Uygur Kağanlığı, başka bir Türk halkı olan Yenisey Kırgızları tarafından yıkıldı. Sonuç olarak daha önce Uygur kontrolü altındaki aşiret gruplarının çoğu dağıldı ve Moğolistan'ın dışına taşındı. Uygur Kağanlığı'nı kuran Uygurlar, Kağanlığın yıkılmasından sonra Karluklar arasında yaşadılar ve Cemisar, Turfan ve Kansu gibi yerlere dağıldılar. Bu Uygurlar kısa süre sonra iki krallık kurdular ve en doğudaki devletin başkenti bugünkü Zangye'ydi. Kansu, Çin'e yakın olan Sincan'ın bazı kısımlarını yöneten Kansu Uygur Krallığı 870-1036 idi. Modern Uygurlar veya Sarı Uygurların bu Uygurların torunları olduğuna inanılıyor. Ganjo 1036'da Batı Şia Hanedanı tarafından emildi. İkinci Uygur Krallığı olan Karahoca Uygur Krallığı, daha sonraki dönemde Uyguristan olarak da bilinen Sincan'ın daha büyük bir bölümünü yönetti. Başkenti Karahoço, modern Karahoca ve Beşbalık olan Turfan bölgesinde kuruldu. Karahoca Krallığı 9. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar sürdü ve bölgedeki herhangi bir güçten önce veya sonra daha uzun ömürlü olduğunu kanıtladı. Uygurlar aslen Tengriciler, Şamanistler ve Maniheist idiler. Ancak bu dönemde Budizme geçtiler. Karahoca 1130'da Karahıtayları derebeyi olarak kabul etti ve 1209'da gönüllü olarak yükselen Moğol İmparatorluğu'na boyun eğdi. Moğol İmparatorluğu'nda Karahoca Uygur Krallığı Uygurlarına önemli bir özellik verildi ve Moğol İmparatorluğu'na memur olarak önemli bir rol oynadılar. Ancak 14. yüzyılın sonunda Çağatay Hanlığı tarafından yıkıldı. Modern Uygurlar, Müslüman Karahanlıları tarihlerinin önemli bir parçası olarak görürler. Ancak tarım hafızası halkının İslamlaşması kademeli bir süreçti. Hota'nın Saka Budist Krallığı 11. yüzyılın başlarında Kaşgar'dan Türk Müslüman Karahanlılar tarafından fethedildi. Ancak Uygur Karahoca 15. yüzyıla kadar ağırlıklı olarak Budist kaldı ve Uygur halkının İslam'a dönüşümü 17. yüzyıla kadar tamamlanmadı. 12. ve 13. yüzyıllarda gayrimüslim güçler egemen oldu. 12. yüzyılda önce Karahıtaylar, ardından 13. yüzyılda Moğollar, Cengiz Han'ın 1227'de ölümünden sonra Maveraünnehir ve Kaşgar, ikinci oğlu Çağatay Han'ın alanı oldu. 1340'larda Çağatay Hanlığı ikiye bölündü ve Çağatay Hanlığı'nın modern Uygurların yaşadığı bölge Moğolların ülkesi anlamına
anlamına gelen Moğolistan'ın bir parçası oldu. 14. yüzyılda Çağataylı bir Hakan, Tuğluk Teymur Han İslam'ı seçti. Cengizli Moğol soyluları da İslam'a geçmek için onu takip etti. Oğlu Hızır Hoca 1390'larda Karahoca ve Turfan'ı, Uyguristan'ın çekirdeğini fethetti ve oradaki Uygurlar 16. yüzyılın başlarında büyük ölçüde Müslüman oldular. İslam'ı seçtikten sonra Turfan'daki daha önce Budist Uygurların torunları atalarının mirasını hatırlayamadılar ve bölgelerinde Budist yapıları inşa edenlerin kafir Kalmuklar, Çungarlar olduğuna yanlış bir şekilde inandılar. 14. yüzyılın sonlarından 17. yüzyıla kadar Sincan Uygur Özerk bölgesi, kuzeyde Moğolistan, Altışehir, Kaşgar ve Tarım Havzası ve Turfan bölgesi olarak alt bölümler ayrıldı ve her biri genellikle Çağataylı torunları, Duklatlılar ve daha sonra Hocahanlar tarafından ayrı ayrı yönetildi. İslam da Sufiler tarafından yayıldı ve Nakşibendi tarikatının kolları 17. yüzyılda Tarım Havzası ve Turfan'da siyasi ve askeri işlerin kontrolünü ele geçiren Hocahanlardı. Ancak Hocahanlar, Aktağlık Hocahanları, Afakiye olarak da adlandırılır ve Karatağlık Hocahanları, İshakiye olmak üzere iki rakip gruba ayrıldı. Hocahanların mirası 19. yüzyıla kadar sürdü. Karatağlık Hocahanları, Çağatay Hanlarının Yarkant Hanlığı'nda hüküm sürdüğü Yarkant'ta iktidarı ele geçirerek Aktağlık Afak Hoca'yı sürgüne yolladı. 17. yüzyılda Budist Çungar Hanlığı, Çungarya'da güç kazandı. Altışehir'in Çungar fethi, Aktağlık Afak Hoca'nın Karatağlık Hocalara karşı mücadelesinde kendisine yardım etmek için 5. Dalai Lama ve Çungar Budist takipçilerinden yardım istemesinden sonra son bağımsız Çağatay Hanlığı olan Yarkant Hanlığı'nı sona erdirdi. Tarım Havzası'ndaki Aktağlık Hocaları daha sonra Çungarların vassalları haline geldi. Çungarların Moğolistan'daki Halha Moğol topraklarına yayılması onları 17. yüzyıl sonlarında Çin ile doğrudan çatışmaya soktu ve bu süreçte Tang Çin'in batı bölgelerinin kontrolünü kaybetmesinden 1000 yıl sonra Çin varlığını bölgeye geri getirdi. Çungar-Çing Savaşı 10 yıl sürdü. Çungar çatışması sırasında iki Aktağlık kardeş Kuvaca Aycahan, Yahya namı diğer Genç Hoca ve kardeşi Kılıç Burhan Ad-Din namı diğer Yaşlı Hoca, Çungarlar tarafından Tarım Havzası'nda vassal olarak atandıktan sonra önce Çing'e katıldı ve Çungarlara karşı nihai Çing zaferine kadar Çungar yönetimine karşı isyan ettiler. Sonra Çing'e karşı isyan ettiler. Bu eylem 1759'da Çing tarafından Tarım Havzası'nın işgaline ve fethine yol açtı. Emin Hoca gibi Turfan ve Hami Uygurları bu çatışmada Çing'in müttefikleriydiler ve bu Uygurlar ayrıca Çing'in Tarım Havzası'ndaki Altışehir Uygurlarını yönetmesine yardımcı oldu. 1750'lerde Çungarlara karşı yapılan son sefer Çungar soykırımıyla sona erdi. Çungar Moğolları sorununu çözmek için Çing'in nihai çözümü olan soykırım, Çungarlardan yoksun bir toprak yaptı ve bunu Çing'in Çungarya'daki milyonlarca başka insanın Çing sponsorluğundaki yerleşimi izledi. Çing hanedanı Han, Hui, Uygur, Sibo, Daurlar, Solon, Türk Müslüman Tarançiler ve Kazakları Kuzey Sincan Uygur Özerk bölgesine getirdi. Sincan Uygur Özerk bölgesinin toplam nüfusunun 1/3 kuzey bölgesinde Hui ve Han'dan oluşuyordu. Yaklaşık 2/3'isi Sincan'ın güneyindeki tarım havzasında Uygurlardı. Çungarya'da Çing, Urumçi ve Gulca gibi yeni şehirler kurdu. Çungarya havzasında artık birçok Kazak yaşıyor. Bu nedenle Çing, Sincan'ı birleştirdi ve demografik yapısını da değiştirdi. Budist Çungarların Çing tarafından ezilmesi, Güney Sincan'daki Müslüman beylerin güçlenmesine, Müslüman Tarançilerin Kuzey Sincan'a göç etmesine ve Türk Müslüman kültürünün ve kimliğinin Çing tarafından hoş görülmesine ve hatta teşvik edilmesine yol açtı. Bu nedenle Henry Schwartz tarafından Çing zaferinin bir anlamda İslam için bir zafer olduğu iddia edildi. Pekin'de 18. yüzyılda Pekin'e taşınan bir Uygur topluluğu yasak şehir yakınlarındaki caminin etrafında toplandı. Uygurların Mançulara karşı 1765'teki Uş isyanı, hatırı sayılır öfke ve kızgınlığa neden olan birkaç yanlış yönetim ve istismar vakasından sonra meydana geldi. Mançu İmparatoru Uygur asi kasabasının katledilmesini emretti ve erkekler idam edildi ve kadınlar ve çocuklar köleleştirildi. Dungan ayaklanması 1862-1877 sırasında Buzurg Han ve Yakup Bek komutasındaki Hokant Hanlığından Andijan Özbekleri Çing yetkililerini Güney Sincan'ın bazı bölgelerinden kovdu ve Yedişehir Uygur Hanlığı, Yedişehir'in ülkesi adlı bağımsız bir Kaşgar Krallığı kuruldu. Yakup Bey'in önderliğinde Kaşgar, Yarkent, Hotan, Aksu, Kuçar, Korla ve Turfan'ı içeriyordu. Çinli General Zhou Zongtang komutasındaki Büyük Çing Hanedanı kuvvetleri 1876'da Yedişehir Uygur Hanlığı'na saldırdı. Bu işgalden sonra Çungar bölgesi veya Tanrı Dağları'nın kuzey sınırları olarak bilinen, Çungarya'nın iki bölgesi ve Müslüman toprakları veya güney sınırları olarak bilinen Tarım Havzası, yeni bölge anlamına gelen Sincan Uygur Özerk Bölgesi adlı bir eyalette yeniden düzenlendi. 1912'de Çing Hanedanlığı'nın yerini Çin Cumhuriyeti aldı.
aldı. 1920'de Türkçü cedidciler Sincan'ı kontrol eden Çinli savaş ağası Yang Zangxin için bir meydan okuma haline geldi. Uygurlar Çin yönetimine karşı birkaç ayaklanma düzenlediler. 1931'de Kumul isyanı patlak verdi ve 1932'de Hotan'da bağımsız bir hükümetin kurulmasına yol açtı. Daha sonra resmen Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti olarak bilinen 1. Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin kurulmasına yol açtı. Uygurlar, Özbekler, Kazaklar ve Kırgızlar ile birleşerek 12 Kasım 1933'te bağımsızlıklarını başarıyla ilan ettiler. 1. Doğu Türkistan Cumhuriyeti, Kaşgar, Yarkent ve Hotan'ı kapsayan bölgelerin etrafında kısa ömürlü bir bağımsızlık girişimiydi ve Kumul isyanı sırasında General Ma Zheng-Tsaan ve Ma Fuyu-en komutasında bir Çin Müslüman ordusu tarafından saldırıya uğradı ve Kaşgar Savaşı'nın 1934 ardından düştü. Sovyetler, Çin Sincan askeri valisi Shang Shi-tsai'nin 1934-1943 yılları arasındaki Doğu Türkistan Sincan üzerindeki yönetimini destekledi. Nisan 1937'de 1. Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin kalıntıları Sincan İslam ayaklanması olarak bilinen bir ayaklanma başlattı ve Sovyet müdahalesinin ardından Ekim 1937'de ezilmeden önce Atuş, Kaşgar, Yarkent ve hatta Hotan'ın bazı kısımlarını kontrol eden kısa bir süre için bağımsız bir hükümet kurdu. Shang Shi-tsai bu ayaklanmanın ardından çoğu Uygur olan 50.000 ila 100.000 kişiyi tasfiye etti. Shang Shi-tsai'nin baskıcı saltanatı Uygur ve bölgedeki diğer Türk halklarının hoşnutsuzluğunu körükledi ve Shang, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin Cumhuriyeti Kuomintang'ına verdiği desteğin ardından Sovyet danışmanlarını sınır dışı etti. Bu, Sovyetlerin bölgedeki Uygur ve diğer Türk halklarının hoşnutsuzluğundan yararlanmasına yol açtı ve Ekim 1944'te İli isyanına verdikleri destekle sonuçlandı. İli isyanı 12 Kasım 1944'te şimdiki İli Kazak Özerkili'nin 3 ilçesinde 2. Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla sonuçlandı. İsa Yusuf Alptekin, Mehmet Emin Buğra ve Mesut Sabri gibi birkaç Kuomintang yanlısı Uygur, 2. Doğu Türkistan Cumhuriyeti'ne karşı çıktılar ve Çin Cumhuriyeti'ni desteklediler. 1949 yazında Sovyetler, Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin 30 üst düzey liderini tasfiye etti ve üst düzey 5 yetkilisi 27 Ağustos 1949'da gizemli bir uçak kazasında vefat etti. 13 Ekim 1949'da Halk Kurtuluş Ordusu bölgeye girdi ve Doğu Türkistan Milli Ordusu, Halk Kurtuluş Ordusu'nun 5. Kolordusu ile birleştirildi ve 22 Aralık 1949'da Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin resmi olarak sona ermesine yol açtı. 1954'te kurulan Sincan Üretim ve İnşaat Kolordusu bölgenin hanlaştırılmasına yardımcı olmaktadır. 1 Ekim 1955'te Sincan eyalet statüsünden çıkarılarak özerk bölge olarak ilan edilir. Uygur-Çin sorunu, Kuzey bölgesi Çungariye ve Güney bölgesi Tarım Havzası Doğu Türkistan olarak bilinen Çin'in uzak batı eyaleti Sincan'da devam eden dini etnik bir çatışmadır. Uygurlar, 2. Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin 1949'da Çin tarafından yasa dışı olarak ilhak edildiğini ve o zamandan beri Çin işgali altında olduğunu iddia ediyor. Bağımsızlık hareketleri, çeşitli milliyetçi ve İslamcı organizasyonlar tarafından örgütlenmektedirler. Temmuz 2009 Urumçi olayları, 5 Temmuz 2009 günü Urumçi'de başlayan olaylardır. 25-26 Haziran 2009 tarihinde resmi kaynaklara göre 2 Uygur'un hayatını kaybettiği, olayları protesto etmek için toplanan Uygurlar ile buna tepki gösteren ve Çin'in en kalabalık etnik grubu olan Hanların karşı karşıya geldiği olaylarda resmi kaynaklara göre 197 kişi hayatını kaybetmiş, 1721 kişi yaralanmıştır. Dünya Uygur Kurultayı lideri Rabia Kadir ise Washington'da yaptığı açıklamada edindiğimiz bilgilere göre ölü sayısı 1000'in üzerinde, kimileri de 3000 rakamını telaffuz ediyor demiştir. Çin'in Doğu Türkistan siyaseti de çeşitli çevreler tarafından eleştirilmektedir. Uluslararası insan hakları örgütleri ve bağımsızlık taraftarları Çin Halk Cumhuriyeti'nin bölgedeki Han Çinlisi olmayan kültürleri baskı altında tutuyor olmasını eleştirirler. Buna karşılık Sincan'da yaşayan birçok Han Çinlisi yerli etnik grupların kayırıldığı, kendilerine karşı ayrımcılık yapılmakta olduğunu söyler. 1949'dan beri bölgede birçok defa etnik çatışmalar meydana gelmiştir. Ayrıca Çin'in Lopnur Gölü, Lopnur nükleer test alanı civarlarında nükleer denemeler yaptığı söylenmektedir. 1990'ların sonundan 2008 başına kadar olan dönemde durum göreceli olarak sakin olmuştur. 2008 yılı Mart ayında Doğu Türkistan'daki Müslümanlar ve Tibet'teki Budistler, Ağustos ayında Pekin'de yapılacak 2008 yaz olimpiyatları dolayısıyla kendilerinin Çin işgali altında olduklarını çeşitli eylemlerle dünya halklarını hatırlatmaya başlamışlardır. 2014'ten bu yana Sincan'daki Uygurlar, Çin hükümetinin dini, kültürel, ekonomik ve sosyal yaşamları üzerinde uyguladığı kapsamlı kontrol ve kısıtlamalardan etkileniyor. Sincan'da Çin hükümeti, Uygurlar hakkındaki kitaplara sahip olmak, sakal bırakmak, seccadeye sahip olmak ve sigarayı bırakmak veya içkiyi bırakmak gibi dini aşırı
aşırılıkçılık belirtilerini izlemek için polis gözetimini genişletti. Hükümet ayrıca özel vatandaşların evlerine kamera yerleştirmişti. 20. yüzyılın başlarından bu yana özellikle günümüz Çin sınırları içerisinde yaşayan Uygurlar kendilerini dini ve etnik bir çatışmanın merkezinde bulmuşlardır. Uygur halkı resmi olarak Çin ulusunun bir parçası olarak sayılsa da birçok Uygur fiilen Doğu Türkistan diye bir devletin kurulmasını amaçlayan bir bağımsızlık hareketini desteklemektedir. 1 milyondan fazla Uygur'un 2015'ten beri Sincan yeniden eğitim kamplarında tutulduğu tahmin edilmiştir. Bu kamplar Genel Sekreter Xi Jinping'in hükümeti altında kuruldu. Kampların ana amacı ise ulusal ideolojiye uyum sağlamaktır. Çin'in Uygurlara yönelik muamelesini eleştirenler, Çin hükümetini 21. yüzyılda Sincan'da bir Çinileştirme politikasını yürütmekle suçlar ve bunu Uygurlara yönelik bir soykırım ya da etnosit olarak nitelendirirler. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.